Ben geçtiğimiz günlerde bir konuyu dile getirdim. Neydi bu? Beni takip edenler bilir. Emekli TV'de konuşmuştum bunları. Dedim ki Almanya'da yaşayıp her fırsatta Almanya Federal Meclisi'nde Türkiye'yi kötüleyen, karalayan sözde milletvekilleri var. Bu milletvekilleri de seçim döneminde gelip bizim Türk derneklerine geliyorlar. Türklerden oy istiyorlar. Oyu alıp seçilip federal meclise gidiyorlar. Bir daha da Türklerin haklarıyla ilgili en ufak bir çalışma yapmıyorlar. Üstelik yapmadıkları gibi Türkiye'yi her fırsatta karalıyorlar. Bunların pek çoğu, hepsi için söylemiyorum. Türkiye sevdalıları var tabii ki. Onları ayrı tutuyorum. Bu hainler, değerli izleyicilerim, onların tek bir amacı var. O da Türkiye'nin bölünmesi, parçalanması. Onların Almanya'da oy aldıkları gurbetçi vatandaşımızın sorunlarıyla falan bir ilgileri yok. Onlar birilerinin kuklaları, birilerinin maşaları. Evet, onlar terör örgütlerinin ağzıyla konuşuyorlar. Onlar Almanya'da yaşayan vatandaşımızın hakkıyla falan ilgilenmiyorlar. Onlar birer maşa. Bu seçim döneminde de sizlerden şunu rica ediyorum. Lütfen dikkatli olun. Bu hokkabazları tanıyın artık. İsim vermek istemiyorum. Siz biliyorsunuz Türkiye düşmanlarını her fırsatta Türkiye'de meydana gelen en ufak bir olayda bile çıkıp federal mecliste Türkiye'yi yerden yere vuruyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu insanların çoğunun Türkiye'yle de bir alakası yok. İsimleri Türk ismi, başka hiçbir özellikleri falan yok arkadaşlar. Bunların hepsi Türkiye düşmanı. Oy verirken lütfen dikkat edin. Oyu alırlar, meclise giderler. Onlara şu görev verilmiştir. Maşalar ya bunlar. Türkiye'yi karalayacaksın. Türkiye'yi karalama lobisi oluşturmuşlar. Türkiye'yi her fırsatta siyasetçilere karalayacaksın, kötüleyeceksin diye bunlara birileri emir veriyor. Bunlar maşa. Terör örgütünün uzantıları bunlar. Türkiye'de de var ya terör örgütünün arka bahçesi bir parti. Arkadaşlar, bizim Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız artık çok bilinçli. Kime oy verdiğini iyi biliyor. Bu hokkabazların da kim olduğunu iyi biliyor. Bunların isimlerinin Türk olduğuna falan bakmayın. Bunların çoğunun, hepsi için söylemiyorum. Çoğunun Türkiye ile ne derdi varsa kendileri de bilmiyor. Çünkü bunlar birer maşa. Onların bir tek görevi var aslında. Ona oy verenlerin, ona destek olanların haklarını hukuk çerçevesi içerisinde Almanya'da siyaseten savunmak, yasalar çıkarmak, haklarını almalarına, o kendilerine oy verenlerin, o bölge nerenin hani milletvekili ise, Almanya vesaire işte neyse, onların hakkını savunmak. Ama bunlar böyle bir görevi kendilerine layık görmüyorlar. Bunlar Türkiye'yi karalamak gibi bir görevin içerisine kendilerini atmışlar. Yeşillerde de, Hristiyanlarda da, diğer partide de, AFD'de de bu ırkçıda, hepsinde var. Bunlar sabah kalkıyorlar, Türkiye haberlerine bakıyorlar, ne olmuş, ne bitmiş, çıkıyorlar Federal Meclis'in kürsüsüne, yalan yanlış, gerçek dışı 1'e 10 katarak konuşuyorlar. Türkiye'yi küçük düşürmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Onun için seçim dönemi geliyor. Lütfen kime oy vereceğinize dikkat edin. Yanılmayacağım, göreceksiniz. Bunlar seçilecekler Eylül ayın sonunda. Gidecekler meclise. Bunların ağababaları diyecek ki Türkiye'yi karalayın diyecekler. Başlayacaklar Türkiye'ye vurmaya, karalamaya. Yalan, yanlış, bir sürü uydurma, bilgi demeyeyim de hayal mahsulü şeylerle Türkiye'yi karalayacaklar. Geçmişte böyle olduğu için yine aynısını yapacaklar. Bunlar maşa. Bunlar milletin vekili falan olamaz. Kendilerinin vekili bile olamazlar bunlar. Bunlar terör örgütlerinin kuklaları, maşaları. Bu hokkabazlar. O nedenle sizden rica ediyorum, kime oy verdiğinize dikkat edin.
Oy dönemi gelip kapıyı çalıyorlar. Türk derneklerine ziyaretlerde bulunuyorlar. Sonra bir daha da ortada görünmüyorlar. Hepsi için söylemiyorum. Türkiye sevdalıları, Türklerin her türlü hakka kavuşması için mücadele eden milletvekilleri var. Onları ayrı tutuyorum. Benim sözüm bölücülere, onlar üzerine alınsın. Siz değil. İşini dürüst yapanlara asla bir şey demiyorum. Daha çok vatandaşımızın Avrupa'da siyasette yer alması gerekiyor. Siyaseti arkadaşlar çok çok önemli bir kurum olarak görmemiz gerekiyor. O nedenle birlik olmamız gerekiyor. Kendi içimizden adayları çıkarmamız gerekiyor. Birilerinin bize gösterdiklerini değil. Şimdi Avrupa'nın pek çok noktasında Almanya başta olmak üzere Fransa, Hollanda, Avusturya, Belçika, İsveç, İsviçre gibi yerlerde çok sayıda vatandaşımız var. Ama görüyorum, üzülerek izliyorum ki bu vatandaşlarımız da kendi aralarında bölünmüşler. Yok ocu, yok bucu, yok bilmem neci. Ya bunlara ne gerek var ya? Bunlara ne gerek var? Gücümüzü parçalıyoruz, azaltıyoruz, düşürüyoruz gücümüzü. Uyanın artık ya. Bilmem kimin camisine kim gitmiyor. Bilmem şunun camisi. Ya düşünebiliyor musunuz ya? Allah'ın evinde bile ayrımcılık yapılıyor ya. Yapmayın ya. Yok bilmem kimin, ya söylemek istemiyorum. Biliyorsunuz ne demek istediğimi. Bilmem kimcilerin camisi. Bilmem kimcilerin derneği. Ya bırakın kardeşim ya. Bırakın ya. Bu bayrağın altında hepimize yer var. Ne gerek var böyle ayrımlara? Ne gerek var? Ne gerek var? Onun için gücümüzü parçalıyorlar. Bunun farkına varın. Gücümüzü birleştirelim. Kendi adaylarımızı çıkartalım. Kuzey Ren-Vesfalya bölgesi, Lakşit'in işte başbakan olduğu eyalet. En çok Türk'ün yaşadığı yer. Ya kardeşim, bizim vatandaşlarımızın, yani Türklerin, Türkiye kökenlilerinin adaylarının kendi içinden çıkarması ve seçmesi gerekiyor. Ne gerek var kardeşim başkasına oy vereceğiz? Ya bizim oyumuz yok mu? Ya bu kadar mı bilinçsiziz ya? Derneklerde, camilerde, orada, burada şuna oy verelim, yok buna verelim. Ya kardeşim bir tane, iki tane kendi adayınızı çıkartın. Hepiniz o adayın etrafında toplanın. 50 tane dernek var. Tamam olsun ama ayrımcılık var kardeşim. Yapmayın ya. Ya biz kendi kendimizi parçalıyoruz. Gücümüzü parçalıyoruz. Nedir? Yok ocu, yok bucu. Ya yapmayın arkadaşlar ya. Amaç ne? Amaç bir değil mi? Türkiye kökenli kim olursa olsun dini, mezhepi, olsu bosu hiç önemli değil. Bizim insanımız herkesin birbirine sahip çıkması gerekiyor. Almanya'daki en çok yabancı Türkler. 83 milyon Alman var. Almanya nüfusu. En kalabalık yabancı nüfus Türkler. Yaklaşık 5,5 milyon ama 7 milyon civarında. Resmi rakamlar değil çünkü bunlar. Yani Alman nüfusunun yaklaşık 1/10 Almanya nüfusunu Türk. Bakalım meclise hala niye bu bölücüleri sokuyoruz kardeşim? Bu bölücüler var. Doğru düzgün Türkiye ve Türklerin sevdalısı olan adaylarımızı çıkartamıyor muyuz? Arkadaşlar gözünüzü açın. Gücünüzü parçalıyorlar. Parçalanıyoruz. Ocu bucu yok bilmem neyinci. Ne gerek var ya? Ne gerek var böyle şeylere?